Ben Mahidevran Sultan. Güzeller güzeli Gülbahar Mahidevran. Cihan Padişahı Sultan Süleyman Han'ın eşi. Bahtsız Şehzade Mustafa'nın bahtsız annesi. 1498 senesinde dünyaya geldim. Bazı kaynaklarda babamın Çerkes hükümdarı İdar Mirza ve annemin Giray hanedanına mensup Nazcan Hatun olduğu ve benim de bir prenses olduğum söylenir. Fakat bazı tarihçiler benim bir Kafkas veya Arnavut olduğumu söyler. Herhalde 1514 senesinde Manisa'ya getirildim ve Saruhan Sancak Bey'i Şehzade Süleyman'la evlenip onun ilk aşkı ve ilk nikahlı karısı oldum. 1515'te oğlum Şehzade Mustafa dünyaya geldi. Manisa'da Şehzade Süleyman'ın başkadını ve oğlunun anası olarak saadet içinde çok güzel bir hayat yaşadım. 1520'de Süleyman tahta çıktı ve ben oğlum Mustafa ile beraber İstanbul'a geldim. Topkapı Sarayı'nda çok büyük bir nüfuza sahiptim. Haremin cariyeleri ve çalışanları tarafından çok sevilirdim ve Valide Hafsa Sultan'ın en sevdiği geliniydim. Sultan Süleyman zamanla Hürrem ve başka cariyelerle meşgul olup beni gözden düşürdü. Fakat ben kendimi şehzademin yetiştirmesine verdim ve onun istikbali için elimden gelen her şeyi yaptım. Mustafa'dan gayrı 2 çocuğum daha oldu. Şehzade Ahmet ve Raziye Sultan, ama onlar küçük yaşta vefat ettiler. Mustafa'm büyüyünce sancağa çıktı ve onun yanında Manisa ve daha sonra Amasya ve Konya'da yaşadım. Şehzademle birlikte parlak bir istikbali bekliyorken 1553 senesinde Sultan Süleyman Mustafa'mı kendisine karşı isyanla suçlanıp talihsiz bir şekilde idam ettirdi. Ondan sonra benim de hayatımın güneşi battı. Bu dünyadaki en değerli varlığımı kaybettim. Sonra da Bursa'ya, oğlumun gömüldüğü yerine gidip orada yaşadım. Hayatımın son yıllarında çok sıkıntılı ve zor günler geçirdim. Bütün mal mülkümü ve bana verilen ödenekleri oğlum için Mustafa-i Cedid Türbesi'nin yapılmasına tahsis ettim ve birçok yerden borçlandım. Sonunda Sultan Süleyman Han, borçlarımı ödeyip benim için Bursa'da bir konak aldı. Sultan II. Selim de tahta çıkınca bana maaş bağlanıp destek oldu. 1581 senesinde geri kalan servetimi Mustafa'mın türbesine vakfedip, bütün köleler ve hizmetçilerimi azat edip şu dünyadan göçüp gittim ve aslanımın türbesinde defnedildim.